Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir emtialara da bakalım. Gümüşle başlayacağım. Şu an gümüşte önemli bir kırılım alıyoruz. Bakın şu patern kırılmak üzere. Burada bir bayrak formasyonu olduğunu düşünürsek bu kırıldığı yerden hedefi de minimum yukarıda 23.70'lere kadar ulaşabilir. Ancak tabi bu direncin kırıldığını söyleyebilmemiz için öncelikle 23.73 üstü kalıcı olması gerekir. Hatta bakın şu bir önceki tepenin geçilmesi sağlıklı olacaktır. 22.80'ler. 22.80 üstü kalıcı olduğu takdirde 23.70'e doğru kısa vadeli bir atak gelecektir. Ancak tabi bu emtialarda savaş süreci ne yazık ki oldukça önemli. Bunu yakından takip etmemiz lazım. Buradaki herhangi bir iyileşme, düzelme bu yükselişleri sekteye uğratacaktır ve sert satışlar da alabiliriz. O nedenle aslında belirsiz bir süreçten geçiyoruz. Ancak şu anki bu paternin kırılması, 22.80'lerin üstünde kalıcı olması kısa vadeli 23.70'lere doğru bir atak getirebilir. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da bakın şurada yatayda bir sıkışma süreci var. Burada yükselişlerin devam etmesi için 1940'ların geçilmesi gerekiyor. Fakat esas bakın geçmişteki şu tepe bölgesinin geçilmesi lazım. Bu da 1950 diyelim. 1950 üstü kapanışlar yükselişlerin devamını getirecektir. Aşağıda ise ilk kritik destek bölgemiz 1905'ten geçiyor. 1900'lerin altına inmediği sürece dirençlerin kırıldığı bir süreç takip edilecektir. Yine tabi burada savaştaki gelişmeler çok önemli olacak. Altın gümüş rasyosuna geçecek olursak yataydaki hareket devam ediyor. Altın ve gümüşün birlikte yükselişi buradaki sinyalleri kısıtlıyor. Burada takip edeceğimiz destek bölgesi 84.37. Yukarıda da direnç olarak 86.42'yi takip edeceğiz. Şu yatay bandın kırılımı yönü netleştirecektir. Buradan platine geçecek olursak bakın platin şu düşüşünün tepkisini halihazırda vermekte. Altın ve gümüşteki o güçlü alımları göremiyoruz ne yazık ki. 900 dolar üstü kapanışlar burada gene alımları güçlendirir. Şöyle sorular alıyorum. Platin çok ucuz kaldı. Gümüş altın yerine platin alsak mı diye. Yani burada yükselişin geleceğinin bir garantisi yok. Altın ve gümüşün yükselişine katılmadı. Eğer savaşta pozitif bir durum olacaksa, kaldı ki hafta sonu biliyorsunuz bir kara operasyonundan bahsediliyordu. Hala bunu gerçekleştiremediler. Amerika'dan da karışık söylemler geliyor. Dolayısıyla burada bir savaşta ateşkes veya Hamas'ın rehineleri serbest bırakmaya başlaması gibi bir gelişme olursa platin hiç yükseliş yapamadan burada tekrar satışa dönebilir. Ancak 900-905 üstü kapanışlar almaya başladığımızda o takdirde ben platinde alıcı olmanın uygun olacağını düşünüyorum. Aksi takdirde altın ve gümüşün daha yükselişine dahi katılamamış bir platin var. Yani kısacası ucuz kaldı diye burada illa aradaki farkı kapatacak diye bir kural yok. O nedenle 905 üstü, 900-905 üstü kalıcı hareketlerde alıcı olunabilir. Palladium'a geçecek olursak Palladium'da şu yatay bandı fiyatlamaya devam ediyor. 1185 üstü hareketler görmediğimiz sürece aşağıda 1090'lara doğru burada satışlar derinleşebilir. Palladium'un biliyorsunuz 2011'den gelen bir aşırı fiyatlaması vardı. O süreci takip etmeye devam ediyoruz. Buradan Brent petrole geçecek olursak şu son düşüşün tepkisini vermiş durumda. 90 dolar üstünde kalıcı olamıyor. Bakın tekrar bir sarkma yaşanıyor şu an. Artık yukarıda 91-70'ler, 92 üstüne hareketler gelecek olursa yükselişlerin devamını bekleriz. Aşağıda da 88 dolar oldukça önemli bir destek bölgesi. Bu yatay bandın kırılımına göre yön netleşecektir. 92 geçilip yükselişe devam mı ediyoruz? Yoksa 88 kırılıp bir düşüş sürecine tekrar dönüyor mu Brent petrol? Bu yatay band oldukça önemli olacak. Evet, emtialardan da kısaca bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.